Hadi hep birlikte bir şeyler yapalım Erbil'le ha. Sen de kap evine 3D yazıcı. Belki çıkar bir gün hayallerine alıcı. Dünya değişiyor, kurallarına alışın. Tabloya yapışmadı diye bu kaçıncı basışım diye üzülme. Bu işte pes etmek yok. Filamente sinirlenip onu pert etmek yok. Baskılarını alıp hadi sert bir yere koy. 3D yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim. Bu işte sanki ermişim. Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim. Kolayı vardır öğrenirsen her işin. Yaptığım baskılara bakıp dersin neymişim ben be. Artık hayaller bile toz pembe. Çünkü dostum yazıcımla koz bende. Benden bu kadar Erbil abi, söz sende. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerini oluştur evinde. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerini oluştur evinde. Sen de kap evine 3D yazıcı. Sen de kap evine 3D yazıcı. Sen de kap evine 3D yazıcı. Hayallerini oluştur evinde. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Görmüş olduğunuz gibi Arduino'yu hemen şurada metrik 2 6 milim vidalarla vidaladım. Bunu da fanı da buraya vidaladım metrik 3. Bütün ölçüleri zaten yazacağım. Açıklamalarda hepsini görürsünüz. Hatta bulabilirsem linklerini bile paylaşacağım. Ve şuraya da bir tane power ekledim. 12 volt power'ı. Neden buraya? Şimdi eğer elektronikten anlıyorsanız, hani havya tutmayı biliyorsanız, havya ile çalışmayı biliyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Şu Arduino'nun, bakın şöyle göstereyim. Arduino'nun 12 voltundan buna şurasına ek atabilirsiniz. Yani bir tane kablo atabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey anlatacağım. Neden bunu yapıyoruz? Shield'e güç verdiği zaman Arduino'ya güç gelmiyor. Normalde biliyorsunuz şu kabloyla takıyorsun bilgisayarına, zaten Arduino'ya güç geliyor. Ama biz burada Bluetooth kullanacağımız için bir kablo olmayacak arada. Arduino'yu neyle besleyeceğiz? Mecburen yine buradan 12 voltla besleyeceğiz. 12 volt buraya vereceğim. Buradan da buna verecek. Bunu taktık. Bu şekilde hemen üstüne shield'imizi de geçirelim. Tabi bunu biraz erken takmışız. Shield girmeyecek. Shield Arduino'ya şu şekilde girecek. Arduino'nun elektriği burada. Bunun da elektriği o tarafta. Evet, şimdi tam oldu. Evet, şimdi tam oldu. Şu şekilde. Tam oturdu. Şimdi hemen buna driver'ları takalım. Driver'larda gözüküyor arkadaşlar şurada. Burada da EN'ler gözüküyor. Enable'lar. Burada EN'yi, burada da Enable'ı buluyoruz. X ve Y'ye takıyoruz. Ve Y'ye taktık. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Çünkü zaten 2 tanesini kullanacağız. 2 tanesi bizim için yeterli olur. Şimdi bunu bağlayalım. Ve buradan bir lehim yapacağız. Bunları lehim yaparken veya yapılırken video çekmedim. Bilgisayar üzerinde şemasını göstereceğim nasıl yapıldığını. Şimdi gördüğünüz gibi Bluetooth'umuzu taktık. Şuraya fazladan bir kablo bıraktım. Fazladan derken bu servoya gidecek. Eğer lazer kullanırsanız lazer de bunu kullanacak. Yani servo da bunu kullanacak, lazer de bunu kullanacak. Hemen bağlantılarını bu şekilde yapmış oldum. Bunu da şu şekilde şöyle içeriye katlayacağım. Bir yere kısa devre yapmadan. Şu şekilde herhalde hiçbir yere kısa devre yapmaz. Evet, şu şekilde kapağını kapatacağım. Kapağı kapattıktan sonra bir tek lazer veya servoya giden kablo, bir de motora giden kablolar olacak. Şunları şuradan şöyle bağlayacağım. İsterseniz çorap var. Çorapla da kapatabilirsiniz. Evet. Şimdi bunun bağlantısına bakalım.
bağlantı şeması nasıl olacak? Evet. Şurada bakın Arduino'nun hemen üstüne koydum. CNC Shield'i. Bu şekilde bağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bağlantılar nasıl? Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerini oluştur evinde. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerini oluştur evinde. Sen de kap evine 3D yazı çık çık. Sen de kap evine 3D yazı çık çık. Sen de kap evine 3D yazı çık çık. Hayallerini oluştur evinde. Sürücülerini taktık. Buradan motorlara pinlerini takıyoruz. Şimdi şöyle gelelim. RXD. Arkadaşlar RXD buradaki TX'e geliyor. Buradaki TX RX'e geliyor. Renklerini değiştirelim. Ground yine buradaki ground'a, VCC de buradaki 5 volta geliyor. Bluetooth bağlantısı bu şekilde. Bakın tekrardan göstereyim. VCC buradaki 5 volta geliyor. GND buradaki GND'ye geliyor. Şurada GND var. TXD. Bakın arkadaşlar. Genelde bunu hata yapıyorlar. TXD'yi TXD'ye bağlıyorlar. RXD'yi RX'e bağlıyorlar. Hayır arkadaşlar. TX mesela çıkış ise bunun RX girişine bağlanır. Bunda da RX giriş ise TX'in çıkışına bağlanır. Yani birisi giriş birisi çıkıştır. Haberleşme için. RX TX'e, buradaki RX de buradaki TX'e. Evet. Bu şekilde. Şimdi şuradan servomuzu bağlayacağız. Normalde servomuzu Bluetooth olmadığı zaman buraya 5 volt bacağını, ground bacağını ve sinyal bacağını da Z artıya veriyoruz. Tabi burada şu an bizim bacaklarımızda yer kalmadı. O zaman ne yapacağız? Bakın şurada 5 volt var. Bunu kırmızı yapıyoruz. Yine bunun altında bunu da siyah yapıyoruz. Ve sinyali de Z artıdan alıyoruz. Bu genelde turuncu oluyor. Burada sarı olmuş. Hemen şunu da şu sarıya bağlayalım. Evet. Servomuz bu şekilde. Yani servonun tabii biz ters yaptık değil mi? Evet. Şu şuraya, şu şuraya bağlanacak. Doğru. Şimdi negatifi yani siyah olan ground'a, kırmızı olan 5 volta ve sarı olan da sinyal Z artıya bağlanacak. Şimdi eğer lazerimiz varsa lazeri bağlarken bunları bağlamayacağız çünkü bize 5 volt değil 12 volt lazım. Lazerde 12 volt lazım. Lazeri 12 volt olarak alabilirsiniz. İsterseniz buradan alabilirsiniz. Ama sinyali yine Z artıdan alacağız. Ama bazılarında şöyle arkadaşlar, sinyal farklı, voltaj farklı geliyor. 2 pin geliyor. O zaman 2 pin geliyorsa pinlerin üzerindeki artıyı Z artıya bağlıyorsunuz. Negatifi de buradan ground'u alıyorsunuz. Diğer uçlarına da 12 voltu negatif ve eksiği bağlıyorsun. Onu da lazerde gösterebiliriz. Bunları da bu şekilde buradan pinlerle bağlayabiliyorsunuz. Her lazere göre bağlantısı farklı olabilir. Mesela benim kullandığım lazer buna benzer, bu tarzda. Z artıdan alıyorum. Yani bunu kendi lazer modülünüz neyse ona bağlı olarak almalısınız. Bakın bunda da Z eksi Z artıdan almış. Bunda da yine Z eksi Z artıdan almış. Yani lazer modülünüzün ilk baş bir data sheet'ini alın. Ne şekilde bağlanılıyor? Genelde üzerinde gösterirler. Nasıl olduğuna dair. Bağlantıyı nasıl yapıldığına dair gösterirler. Herkes farklı şekilde bağlamış. Bakın bu da yine Z artı. Tabi iki çeşitli oluyor. Birisi TTL diyorlar. Birisine PVP diyorlar. Bunu internet üzerinden aldığınız lazeri bir kontrol edin bağlantısını. Evet arkadaşlar bağlantıyı gördük. Bağlantısını bitirdik. Şimdi ne yapacağız? Hemen
yüklemesini yapacağız. Arduino'ya Shield'e nasıl GRBL'yi atarız, yazılımı atarız, ona bakalım. Bunu sizlere şu şekilde dosya içerisinde vereceğim. Bunlar Bluetooth'lu, bunlar normal halli. İkisini de sizlere vereceğim. Şimdi biz lazeri kullanacağız. Belgeler, Arduino, Library'e ekliyoruz. Bakın. GRBL. Bunu buraya sürükleyip bırakıyoruz. Dosyalardan örnekler diyoruz. GRBL'ye geldik. GRBL upload diyoruz. Şu an GRBL upload'umuz geldi. Hemen bakalım. Arduino Uno zaten komporta bağlı. Direkt Arduino Uno diye tanıyor. Ve yüklemeye yolluyorum. Ve yükleme tamamlandı. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.